Bizleri şişmanlatan hatalar nelerdir? Bu soruların cevaplarının birkaçını bu videoda bulacaksın. Az sonra izlemende fayda var. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Evet, ne sordum? Bizi şişmanlatan hatalar nelerdir? Bunlar üzerine bir video çekmiş olacağım sizlerle. Şimdi arkadaşlar, ben bu konuda uzman biri değilim, doktor da değilim. Eğer kilo probleminiz varsa, hayatınızı olumsuz yönde etkiliyorsa, hayat kalitenizi düşürüyorsa mutlaka uzman bir kişiden ya da doktordan yardım almanızda fayda var. Peki ben neden bu videoları çekiyorum? Ben bundan 10 yıl önce 110 kiloydum. Şu anda yıl 2020 75 kiloyum. Peki 75 kiloya ben 3 ya da 4 yılda düştüm arkadaşlar. Sağlıklı bir şekilde düştüm. Yani benim şu anda sürdürülebilir devamlı bir kalıcı kilom var. Bu nedenle edindiğim tecrübeleri benim hayatta işte bu süreç içerisinde neler yaptım neler yapmadım bunları sizinle paylaşmak, bir nevi faydalı olmak istiyorum. İlginize teşekkür ediyorum. Şimdi bir numaralı madde ne olsun? Bir numaralı madde hareketsizlik olsun. Biz millet olarak genelde hareketsizlik içerisindeyiz. Bunu küçüklükten beri bir hareketsizlik alışkanlığımız var. Bunu öğreniyoruz. Birileri bize öğretiyor. İşte önce aile, sonra çevre, daha sonra arkadaşlar veya işte iş nedeniyle veya işte ekonomik nedenlerle veya işte psikososyal nedenlerden dolayı insanlar hareketsizlik içerisinde kalmış oluyor. Bakın şöyle bir örnek vereyim size. Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Güneş kendi ekseni etrafında dönüyor. Güneş galaksinin etrafında dönüyor. Galaksi kendi ekseni etrafında dönüyor. Bakın galaksiler de yine kendi ekseni etrafında dönüyor. Arkadaşlar şunu unutmayın. Evrende bir hareket var. Yani evren hareket üzerine kurulmuş. Sistem bu. Dolayısıyla insan da hareket etmek üzere kurulmuş. Dolayısıyla ayaklar üzerine kurulmuş. Yani ne yapacağız biz? Bizi yaradan iki ayağımız üzerine yaratmış. Hareket edeceğiz. Peki hareket derken neyi kastediyoruz? Önemli olan burada yürümek arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hemen şu soruya cevaplamakta fayda var. Günde yarım saat yürüsem zayıflar mıyım? Günde yarım saat yürüsen zayıflayamazsın. Bunun böyle basit bir kuralı yok. Günde yarım saat yürüsek herkes dal gibi olurdu arkadaşlar. Bunu unutmayın. Siz aldanmayın değişik medyalardaki, sosyal medyadaki böyle bu tarz videolara. Günde yarım saat değil de günde en azından 2 saat, 2 saatin üzerinde ne yapacaksın? Yürümek zorundasın. Hemen bunu ispatlayalım. Zaten yarım saat sonra önce bacaklardaki yağlar yanmaya başlıyor arkadaşlar. Zaten yarım saat sonra yağ yakın başlıyor. Haliyle sen ne oluyorsun? Tam vücut ısınmışken, yağ yakmaya başlamışken yarım saat yürümenin hiçbir faydası yoktur. Mutlaka ne artıracaksınız arkadaşlar? Seviye artıracaksınız. 2 ya da 3 saat yürümek zorundasınız. Yani ben zayıflamak istiyorum diyorsanız 20.000 adımın üzerine çıkacaksınız. 20.000 ila 30.000 adım. Bu da yaklaşık arkadaşlar 3-4 saat ediyor. Bu şekilde bunu değerlendirebiliriz. Bakın bu hareketsizlik ne üzerinde etkilidir aynı zamanda? Sadece hareketsizlik kilo üzerinde olumsuz bir sonuca vermez. Aynı zamanda şunu unutmayın. Hareketsizlik arkadaşlar iç yağlanmayı ve kalp krizini tetikler. Mutlaka damarlarımızın içindeki kanın arkadaşlar şeffaf bir şekilde damarların içine ne yapması lazım? Hızlı bir şekilde dolaşım sahibi olması gerekiyor. Dolayısıyla hareket çok önemli. Peki bir tüyo verin bize, hareketli olmak için ne yapabilirim? Şöyle yapabilirsiniz. Kendinize hedef koyabilirsiniz. Mesela bu ay diyebilirsiniz. İşte kaçıncı katta oturuyorsun apartmanda? 4. katta. İşte bu ay her gün daireme girerken asansör kullanmayacağım, merdivenleri kullanacağım diye kendinize hedef ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Oluşturabilirsiniz. Bu hedefleri unutmayın. Diğer videoda söyledim. Mesela çay içecekseniz ince belli bardakta çay için. Çayın arkadaşlar çaydanlığı yanınıza almayın. Ocakta dursun. Çayınız bittiği zaman kalkıp gidin kendiniz alın. Bir şekilde böyle fırsat yaratın kendinize. Veya hani bir ekmek almaya gidiyorsanız veya markete gideceksiniz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Yürüyerek gitmeyi tercih edin. Yani arabayla değil de yürüyerek gitmeye tercih etmekte fayda var. Bunu unutmayın. Hareket çok önemli. Hani hareket varsa bereket vardır derler ya. Şöyle bir şey var. Peki ben ne yaptım o sırada? Şöyle yaptım ben arkadaşlar. 7. katta oturuyordum. 7. yani günde arkadaşlar 110-120 merdiveni yürüyordum. Bazen hızlı bir şekilde çıkmaya çalışıyordum. Ama bir hedefim vardı. Hedefim doğrultusunda ne yaptım? Bu sabit kiloma geldim. Demek ki bir numara madde neymiş? Hareketsizlik bizi şişmanlatıyormuş. Peki 2 ne arkadaşlar? Az önce ben söyledim 2 numaralı maddeyi aslında. Ekmek tüketiminin çok fazla olması, yani hamur işlerine aşırı bir merak duyuyoruz. Bu bende de var arkadaşlar. Yani böyle ev yapımı pasta,
börek, poğaça, bu tarz şeyler çok hoşuma gidiyor. Yalnız bakın, ev yapımı dedim, yani sanayi üretimi değil. Yani sanayi derken arkadaşlar dışarıdan alınmış, fırınlardan alınmış sağlıksız yağlarla, değil mi? O ne bileyim unlardan yapılmış şeyleri kastetmiyorum. İşte poğaçaları kastetmiyorum arkadaşlar. Maalesef ekmek tüketimi çok fazla. Tatlı ve unlu gıdalar arkadaşlar bizim çok hoşumuza gidiyor. Bu noktada böyle bir millet olarak neyimiz var arkadaşlar? Noksanlığımız var. Peki ne öneriyorsunuz bize? Siz hiç ekmek yemiyor musunuz? Ekmek yiyorum. Yani şöyle, sabahları işte bir iki dilim, fakat kara ekmeği tercih ediyorum. Hani tam buğday da değil, kara ekmek bulabilirsem işte bir iki dilim ondan tercih ediyorum. Ama şöyle bir şey var. Eğer ben her gün ekmek yesem, her gün 2-3 dilim ekmek yesem, haftada 1 kilom cepte arkadaşlar. Yani 1 kilom garanti. Yani benim metabolizma maalesef çok hızlı çalışmıyor. Fakat ben kendi metabolizmamı ne yaptım? Hızlandırdım. Kendi ellerimde, yani onu bir nevi terbiye ettim arkadaşlar. Israrla, inatçılıkla. Tabii mutlaka her gün 20 bin adım atıyorum. Bunu da unutmuyorum arkadaşlar. Yani sabit kiloda kalmanın bedeli çok ağırdır. İşte bu bedeli nedir arkadaşlar? Her gün 20 bin adım ve üzerine çıkmak. Bu şekilde bu hareket arkadaşlar süreklilik ne yapıyor? Benim kilomda sürekli kalıcı olmasına yardımcı oluyor. Peki hiç mi tatlı yemeyeceksiniz? Evet, tatlı yiyebilirsiniz. Bir önceki videoda ne söylemiştim ben size? Günde 2 dilim tatlı yemeğiyle kilo almazsın. İşte günde 2 öğün ne yemeğiyle, işte salata yemeğiyle de kilo veremezsin. Bu iş süreklilik esas. Arkadaşlar kalori hesabı da yapabilirsiniz. Gerçi 3. maddemiz ne olsun? Türk milletinin kalori hesabı yapması arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Ben mesela kilo vermeye başladığımda yedim aslında. Yani sadece sağlıksız şeyleri bir kenara bıraktım. Şekeri bıraktım. Çaya şeker kullanmayı bıraktım. İşte abur cuburları bıraktım arkadaşlar. Ne yaptım? Tereyağı kullanmaya başladım. Mesela o ayçiçek yağları bir kenara bıraktım. Ne bileyim, tuz kullanmadım. Belli bir dönem meyve yemedim arkadaşlar. Hani karbonhidratlarını yaptım. Hayatımdan çıkarmış oldum. Peki bir neydi? Hareketsizlikti. İki neydi arkadaşlar? İki, işte tatlı, un ve baklava tarzı arkadaşlar şeyleri hayatımızda ne yapıyoruz? Mutfağımızda çok bulundurup ve bunları çok tüketiyoruz. Peki üçüncü madde ne? Az önce onu da söylediğim yine. Üçüncü madde maalesef fazla abur cubur yiyoruz. Karnımızı doyurmak için işte ne diyelim arkadaşlar? İşte pizza vesaire, lahmacun vesaire ne yapıyoruz? Bunlardan pide yararlanıp karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda işte şekerli su dediğimiz sağlıksız içeceklerden ne yapıyoruz? Çok çabuk tüketiyoruz. Bakın, o şekerli suların en büyük özelliği dişleri çok çabuk çürütüyor. Bunu unutmayın. Aynı asit oldukları için dişleri çürütebilir. Uzun vadede dişleriniz çürür. Bunlarla ilgili zaten çekilmiş videolar var. Bazen şunları söylüyorlar bize: adam dal gibi yiyor, hiçbir şey olmuyor. Aslında bir şey oluyor, yani fark etmiyor. Bakın, yediklerinizle zeka arasında bir bağlantı var, bunu unutmayın. Yani ne kadar sağlıklı şey yerseniz, fabrika gibi düşünün. Ne girerse fabrikaya o çıkıyor arkadaşlar. Yediklerimizle zeka arasında, sağlıklı düşünme arasında mutlaka bir bağlantı var. Mesela sağlıklı beslenirseniz olaylara duru gözle, böyle hani ne diyeyim, ileriyi düşünerek bakabilirsiniz. Ama işte hani oturdun sen, sabah kalktın, işte bir patates kızartması yaptın. Bir de ne yaptın? 2-3 dilim ekmeği götürdün, işte onlardan işte çeşitli, üzerine çikolata sürdün, ekmeği yedin. Ne yaptın? İşte zaten otomatikman uyku yaptı sana bu kahvaltı. Aldın zaten vücuda 3000 kalori. İşte bu aldıkların arkadaşlar duru düşünme özelliğini maalesef sende azaltabilir. Tekrar söylüyorum, yediklerimizle zeka arasında bir ilişki vardır. Ne yersek biz oyuz arkadaşlar. Yani aslında ne yersek o şekilde düşünüyoruz. Olumlu ya da olumsuz düşünmeye adayız. Peki diğer maddemiz ne arkadaşlar? Dedik ki işte bu noktalarda arkadaşlar gençlerimiz neye tüketiyor? Mesela fast food, değil mi? Fast food'a da çok böyle önem veriyor insanlarımız, gençlerimiz, değil mi? Abur cuburla biraz karın doyurmayı çok seviyoruz. İşte yanına hemen kola veya abur cubur almayı çok seviyoruz. Bu bizi ne yapıyor arkadaşlar? Zayıflatmıyor. Tam tersi kilo almaya sebep oluyor. Şimdi diğer maddeye geçelim arkadaşlar. Mesela bir de en önemli şey, halkımız ne yapıyor genellikle? Sağlıklı diyerek günde işte kışın 1 kilo mandalini, portakalı mideye indiriyor. Yaz mevsimindeyiz. Yaz mevsiminde yine aynı şekilde sağlıklı diyerek ne yapıyoruz? 1 ya da 2 kilo meyveyi arkadaşlar mideye indiriyoruz. Karpuzu düşünün. Koca karpuzu ne yapıyor? Alıp akşamları yiyoruz arkadaşlar ve bir kavunu hemen mideye indirebiliyoruz. Bakın, hani annem gibi düşünüyorsunuz belki de, hani ya o da doğal değil mi işte.
Ama meyve şekeri sonuçta. Yani peki bu işin doğrusu ne? İşte bir dilim yersen yiyebilirsin. Her gün bir dilim yemekte sıkıntı yok. Fazla alırsanız vücudu ne yapıyorsunuz? Şekeri arkadaşlar boğuyorsunuz. O şekerde ne oluyor? Depolayacak yer olmayınca yağa dönüşüyor arkadaşlar. Yani yakacak bir durumun olmayınca yağa dönüşüyor arkadaşlar. Yağ düşünce size zaten kilo olarak geri geliyor. Peki diğer maddemize bakalım. Bakın diğer bir madde kuru yemişler konusu çok önemli. Mesela bizde kuru yemiş millet olarak kültürümüz çok fazla. Fakat kuru yemiş sağlıklıdır ama şu ayrımı şey yapamıyorlar, farkına varamıyoruz ayrımın. Hangi ayrımın farkına varamıyoruz? Bakın kuru yemişler sağlıklıdır, doğrudur ama bir avuç kadar yediğinizde sağlıklıdır. Yani oturup şimdi kuru yemiş sağlıklı diye bir kilo fındık yemenin hiçbir anlamı yok. O zaten yağdır, kalori kaynağıdır, besin kaynağı çok fazladır aynı zamanda. Ne yapacağız peki? Bir avuç kadar ve mutlaka çiğ, kabuklu çiğ arkadaşlar. Kabuklarını siz kırıp ne yapacaksınız? Tüketeceksiniz. Eğer kavrulmuşsa zaten trans yağlar çıkıyor arkadaşlar. Kavrulan bir şeyin içinde bakın şunu unutmayın. Isıttığınız bir şeyin içerisinde trans yağlar çıkıyor. Mesela sabahları patates kızartması yapıyorsunuz. İşte ısıtıyorsunuz. Zaten o sanayi yağı bir daha ısıtıyorsunuz. Onlar ısıl işlem görüyor. Isıl işlem gördüğü için ne oluyor arkadaşlar? Trans yağlar meydana çıkıyor. Şu trans yağların en büyük özelliği nedir biliyor musunuz? Trans yağlar vücuttaki yağları göbek çevresinde toplayan yağlardır. Yani bu en büyük özelliği bu. Abur cubur yemeye devam edersen bak dikkat et göbek çevrende bir ne vardır? Yumurta tarzı veya bir simit tarzı bir halka vardır arkadaşlar. Temel sebebi trans yağlardır. Peki trans yağlar hangilerinde var? İşte abur cuburlarda var, sanayi ürünlerinde, marketlerde aldığınız her şeyde trans yağ var arkadaşlar. Peki hangi yağları tüketeceğiz? Tereyağı tüketeceksin ya da arkadaşlar soğuk sıkım zeytinyağları tüketebilirsiniz. Bu soğuk sıkım zeytinyağı arkadaşlar Akdeniz ve Ege kültürünün dışındaki bölgelerde biraz tüketmesi zor olabiliyor damak tadından dolayı ama alışkanlık edinebilirsiniz zamanla arkadaşlar. Zamanla zaten alıştığınız zaman ayçiçek yağını unutmuş olacaksınız. Tereyağı ve arkadaşlar soğuk sıkım zeytinyağı sizin hayatınıza yer etmiş olacak. Mesela ben bir dönem salatama yağ da koymadım arkadaşlar. Sadece limon sıktım üzerine. Bu şekilde salatayı tükettim. Ve şu an tuz da koymuyorum salatama. Yani tamamen ben hayatımı değiştirmişim. Hani geçmişi özlüyor musun? Geçmişi özlemiyorum. Hatta ben kızıyorum. Mesela hani bir patates kızartması kokusu duysam yani arkadaşlar cinlerin tepelerime çıkıyor. Yani özlediğinden değil. Sadece beni rahatsız ediyor. Onu demek istiyorum. Veya bir salata düşünün. Çoban salatasına içine ayçiçek yağı dökse biri benim önüme getirse yemem. Bırakıyorum hemen. Niye? Bana o yağın kokusu farklı geliyor. Yani sanayi yağ olduğunu anlıyorum. Veya bir örnek daha vereyim size arkadaşlar. Bakın birkaç ay şey tüketmeyin. Bisküvi tarzı işte gıdalar, abur cuburları tüketmeyin. Birkaç ay sonra ağzınıza bir sürün. Ağzınız yanar arkadaşlar. Şeker ağzında tuhaf bir tat bırakar. Yani zehirli bir tat bırakır gibi oluyor. Bunu ben çok denedim. Mesela bir 6 ay yemedim arkadaşlar. Gidip bir bisküvi attım ağzıma. O benim şu dudaklarımı yakmaya başlıyor arkadaşlar. Ha diyeceksiniz siz ara verdiniz o yüzden. Hayır. O vücut zaten sağlıklı beslenmeye adapte olduğu için hemen bir zehirli bir gıda diyelim hani. Ne yap dudağıma, ağzıma, dilime değdiği zaman arkadaşlar onu hissediyorum. Bu nedenle arkadaşlar yani vücudunuzu baştan aşağı tekrar arkadaşlar güncellemeniz gerekiyor. Hemen diğer maddeye geçelim. Diğer maddemiz neymiş? Peki kuru yemişi söyledim. Mutlaka işte günde bir avuç yiyebilirsiniz. Ama şunu unutmayın yani işte akşam oldu kuru yemiş yiyeceğim. O zaman yemek yemeyeceksin yani. Bu kalori dengesi çok önemli aslında. Belki o zaman şey yapalım kalori hesabına geçelim. Ben aslında kalori hesabını destekleyen bir kişiyim. Yani bazıları diyor ki kalori hesabı yapmayın. Şöyle hani kalori hesabı çok önemli. Niye? Çünkü vücudun harcayacağı bir kalori miktarı, enerji miktarı var. Bunun dışına çıkarsan otomatikman ne oluyor? Depo yapıyorsun. Peki hem yiyerek hem arkadaşlar zayıflayabilir miyim? Yiyerek zayıflaman işte benim yaptığım yiyerek zayıflamaydı ama uzun süre aldı. Bu çok uzun yani birkaç yıl alabiliyor arkadaşlar. Ama diyette hızlı bir şekilde zayıflıyorsunuz. Peki sağlıklısı hangisi? Tabii yiyerek zayıflamak. İşte bunun karışımı oldu benimki biraz. Biraz diyet oldu. Biraz işte yiyerek zayıflama oldu. Biraz kendimi aç bıraktım. Ara öğünleri yapmadım. Uzun bir açlık arkadaşlar oruç diyelim biz buna. Sürdürdüm ve 75 kiloya kadar düştüm. O zaman ne yapacağız? Kalori hesabını sizler benim önerim ilk başta bir kenara bırakın arkadaşlar. Sadece sağlıklı şeyler yiyin. Yani önce vücudunuzu sağlıklı şeyler yemeye alıştırmanızda fayda var. Daha sonra kalori hesabı yaparsınız. Zaten temelde bir sabit kilo mesela atıyorum 90 kilosunuz. Kendinizi çekeceksiniz 75 kiloya. O bir dönem 80'de demirlersiniz. 80'in altına düşmezsiniz. O zaman zaten
Karbonhidratları ne yapacaksınız? Hayatınızdan çıkarmaya başlayacaksınız. Tabi bu da uzmanlık isteyen bir alan olduğu için arkadaşlar benim size önerim, tekrar söyleyeyim, doktorunuzdan yardım almakta fayda vardır. Şimdi o zaman kalori hesabı, sağlıklı şeyler nelerdir? Birkaç örnek verelim. Mesela yeşil fasulye sağlıklıdır arkadaşlar. Mesela haftada 2 et sağlıklıdır. Haftada 2 balık sağlıklıdır arkadaşlar. 2 yeşillik sağlıklıdır. Mesela haftayı bu şekilde bölebilirsiniz. İşte baklagiller sağlıklıdır. Yani peki bu baklagillerin yağını falan ne yapacağız? Tereyağı kullanacağız arkadaşlar. Tereyağı sıcak yemeklerde, zeytinyağı soğuk yemeklerde kullanmayı tercih etmenizde fayda vardır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hemen diğer maddemize geçelim. Diğer maddemiz neymiş? Size şu var, bir de az az yemek, sık yemek. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Ne kadar sık yerseniz, az yerseniz arkadaşlar, yani sinyal, şu leptin denen bir hormon var arkadaşlar. Bu leptin hormonu beyne sinyal gönderiyor. Diyor ki kardeş sen doydun diyor, bırak diyor. Yani bağırsaklardan gidiyor arkadaşlar o beyne o sinyal. Beyin de diyor ki tamam sen doydun diyor. Doyduğun için ne yapıyor diyor arkadaşlar? Yemeği kesiyorsun. İşte sık yersen o sinyal gitmiyor arkadaşlar. Maalesef o sinyal gitmediği için zaten hep kilo alıyoruz. Öyle bir derdimiz var. Maalesef arkadaşlar sık değil arkadaşlar. En az öğünleriniz arasında 6 saat zaman olması lazım. Çünkü yani oturup bir 2000 kaloriyi alsanız hani yemek yerken bunu yakmanız zaten arkadaşlar 6 saate bulur. Ya durduk yere kendiniz arkadaşlar ağzınıza bir şey atmanın hiçbir faydası yok. Ama şu konuyu bir antiparantez yapalım. Yemek yemenin temel nedeni arkadaşlar duygusallık. Bunu unutmayın. Moraliniz düzgün olsa yemezsiniz zaten. İşte o karbonhidratlar bizi nasıl çekiyor biliyor musunuz? Tuzağımıza düşürüyor. Duygusal olarak zaaflığımızdan faydalanıyor. Mutsuz olduğumuz zaman karbonhidratlara yöneliyoruz. Peki o zaman ben diyetisyenlerin söyledikleri tam tersi düştüm değil mi? Ama ben hani şöyle, benim hayatımda benim metabolizmimize uygun bu şekilde arkadaşlar. Mesela ben ara verdim. 6-7 saat ara verdim. Mesela bazen 12-13 saat ara veriyorum. Bu ara otofaji denen bir oruç arkadaşlar meşhur. Mesela orada 15-16 saat ne yapıyorsun? Ara veriyorsun. Genelde hani bu şekilde arayı kendim ayarladığım için benim bünyeme uygun olanı seçtim. Siz de kendi bünyenize uygun olanı zaten diyetisyeninizden veya doktorunuzdan arkadaşlar alabilirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Tabi o arada ekmeği de kesmiştim. Hani sağlıklı gene de baklagil yedim. İşte ve et yedim. İşte balık yedim arkadaşlar. Salata. Ama arkadaşlar mesela sabahları protein yediğimi hatırlıyorum. Yumurta yediğimi hatırlıyorum. Yumurta çok önemli. Bakın şöyle kandırıyordum kendimi. Sizin için bir tecrübe olur belki. Mesela karnım acıktığı zaman bir iki tane yumurta ye bakalım diyordum. Eğer doymazsan gidip 2 tane 3 tane lahmacun yiyeceksin diyordum. O yumurtayı yiyip doyuyordum ben arkadaşlar. Bu şekilde lahmacunlar işte pideler aklımdan çıkmış oluyordu. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Önce kendinize bir şans tanıyın. Bakın kendinize şans tanımak çok önemli kendine. Bütün başarıların altında kişinin kendine şans tanıması yatar. Diğer maddemize gelelim arkadaşlar. Bakın şunu unutmayın. Proteinler çok önemli. Mesela şu cildinizin işte sağlıklı görünmesinde proteinler çok önemli. Tırnaklarınızın sağlıklı görünmesinde proteinler çok önemli. Saçlarınızın diri, canlı görünmesinde proteinler çok önemli arkadaşlar. Vücudunuza protein girecek. Yani hayvansal ürünleri vücudunuza girmek zorunda. Arkadaşlar bu sakın unutmayın. Protein tarzı gıdalar nedir? İşte hayvansal ürünler, peynir, süt, yumurta. Bunlar arkadaşlar proteinli. Bunları vücudumuzun alması gerekiyor. Eğer bunlar vücudunuzda yoksa kilo vermeniz arkadaşlar İstediğiniz kadar kilo vermeye çalışsanız bile zorlanabilirsiniz. Bunu unutmayın. Hemen geçelim diğer maddeye arkadaşlar. Diğer yanlış da arkadaşlar bu yağlar konusunda sağlıklı yağlarla sağlıksız yağları maalesef ayıramıyoruz. Bir dönem biz de ne yaptık? Katı yağları tükettik arkadaşlar. Çocukluğumu hatırlıyorum. Evet bu katı yağlar ne yapıyor biliyorsunuz arkadaşlar? Çabuk erimiyor zaten. Erimediği için ne oluyor? Sanayi yağ olduğu için arkadaşlar. Bunlar erimeyen arkadaşlar bu yağlar maalesef vücutta yağ dokusu oluşturuyor. Yağ dokusu zamanla ne oluyor arkadaşlar? Dejeneratif hastalıklara neden oluyor. Yani kalp krizi veya tansiyon bu tarz arkadaşlar hastalıklara neden olduğu için mutlaka yağlarınızı bence kontrol etmekte fayda var. Bu ayçiçek yağını evinize lütfen almayın. Bir şekilde arkadaşlar o mutfak kültürünü değiştirmek çok zor biliyorum. Hani siz kişisel olarak ben zayıflamaya karar verdim hocam. Tamam iyi güzel anlatıyorsunuz da evde hanım bunu yapıyor. İşte ne bileyim beyim işte istemiyor. İşte o mutfak kültürünü değişmek çoluk çocuklu arkadaşlar çok zor. Bunun için ne yapabilirsiniz? Bunun için oturup konuşup karar alabilirsiniz.
Peki bu arada mutfak kültürü deyince arkadaşlar aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Bakın son bir aydır 5'ten sonra, akşam 5'ten sonra hiçbir şey yemiyorum arkadaşlar. Sebebi de ne? Belli bir kilom var mesela, 74 kiloya düşmem gerekiyor şu anda. Çünkü 38 beden pantolonum var. İşte bu 38 beden pantolonla benim girmem gerekiyor. Dolayısıyla akşam 5'ten sonra kesinlikle bir şey yemiyorum. Ne zamana kadar? Sabah 8'e kadar arkadaşlar. Toplam kaç saat diyor? 15 saat ediyor. Bu şekilde kendimizi, vücudumuzu ne yapmamız gerekiyor? Terbiye etmemiz gerekiyor. Ama o arada ne içebilirsiniz? Süt içebilirsiniz işte. Sadece su arkadaşlar, şekersiz çay içebilirsiniz, ıhlamur içebilirsiniz, çeşitli bitki çayları da içebilirsiniz. Ama yeşil çay içmenizi önermiyorum. Yeşil çayı şöyle, akşam 9'da içmenizi önermiyorum. Yeşil çay metabolizmayı hızlandırıyor ama maalesef arkadaşlar uykuyu da kaçırıyor, unutmayın. Eğer uykusuzluk sorunuz varsa antiparantez arkadaşlar, papatya çayı çok iyi gelir. Mesela lavanta kokusu iyi gelir. Eğer yine uykusuzluk sorunuz varsa arkadaşlar bakın kiraz mevsimindeyiz. Kiraz uyku yapar, güzel rüyalar gördürür. Eğer yatmadan önce kesinlikle çikolata tarzı şeyler tüketmeyin. Kötü rüyalar görürsünüz arkadaşlar. Eğer yine uykusuzluk sorunuz varsa arkadaşlar sütün içine biraz muz katın arkadaşlar. Bu şekilde tüketmekte fayda var. Yalnız 3-4 saat öncesinden bunları yapmanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü ne yapacağız? Bu şekilde yediklerimizi eritmiş olacağız. Demek ki sağlıklı yağları tüketmekte fayda var. Tereyağı, soğuk sıkım zeytinyağı, omega 3 ve omega 6 arkadaşlar. Bakın omega 3 ve omega 6'nın bir özelliği var. Bunlar vücut üretmiyor, dışarıdan almanız gerekiyor. İşte balıktan almanız gerekiyor arkadaşlar. Fındıktan almanız gerekiyor. Cevizden almanız gerekiyor. Vücudun bu yağlara ihtiyacı var arkadaşlar. Bu yağlar ne oluyor? Bizim metabolizmamızı hızlandırıyor aynı zamanda. Bunları unutmayın diyorum arkadaşlar. Peki arkadaşlar bir de bizde şey var genelde. Bu tiroid bezi var ama o konuya girmeyeceğim şimdi. Bizde hani abi ne yapsam işte hocam ne yapsam kilo veremiyorum. İşte artık ben de saldım, bıraktım düşüncesi var. İşte bu tek başınıza kilo veremezsiniz. Bunu sakın unutmayın. Hani ben bunu başardım. Bu ayrı bir şey. Ekran görüntüsü aldıydım. Mesela sevdiğim aktörlerin fotoğrafını masa üstüne ekran görüntüsü yaptıydım. Ona baktım mesela motive oldum. Tek başına zayıflamanız mümkün değil arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Yine zayıflayamamanın arkasında arkadaşlar psikolojik nedenler var. Bu konuyu özellikle duruyorum. Niye bu çok önemli? Zayıflamak istemek mesela 10 kilo vermek, 20 kilo veren, 10 kilo veren, 30 kilo veren bir insan özgüveni yerinde bir insandır. Yani önce özgüven aşılamak gerekiyor insanlara. Özgüven aşıladıktan sonra bütün başarılar geliyor arkadaşlar. Yani özgüvenin yüksekse başarılı olursun, zayıflarsın, özgüvenin yüksekse kilo alırsın, özgüvenin yüksekse hayatta başarılı olursun, özgüvenin yüksekse işte oturup video çekersin, özgüveni yüksekse ne yaparsın, sosyalleşirsin. Bu özgüven çok önemli. Yani benlik saygısı, kişinin kendine verdiği, arkadaşlar kendine gösterdiği saygı çok önemli. Demek ki bizi şişmanlatan nedenlerin altında arkadaşlar birçok neden yatıyormuş. İşte bu nedenleri ne yapacağız? Diğer videolarda sizlerle arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde konuşmaya, görüşmeye çalışacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yine kilolarınızla ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına yazmayı da ihmal etmeyin. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın.